9 günlük bir Fas gezisi yaptım. Çok uzun bir gezi değildi ama yine de görünmesi gereken birçok yere gittim. İşte Marrakeş, Şavşavan ya da Büyük Sahra Çölü gibi yerlerde videolar, fotoğraflar çektim. Yalnız bu gezimin bir farklılığı vardı. Bu gezime tek gitmedim. Tatil Sepeti'nin turuna katılarak gittim. Tura katıldığınızda ne oluyormuş hep beraber görelim. Casablanca havalimanına indik. Tabii ilk iş hemen bir sim kart aldım. 5 GB internet, 15 gün sadece 5 euro. Havalimanı bayağı eski. Hani ilk izlenim öyle çok modern bir yer değil gibi. Casablanca'da bizim BİM marketlerinden görmek çok sıradan bir durum. Fas'ta 3 ana dil var. Fransızca, Arapça ve Berberiyece. Burası Casablanca'daki 5. Muhammed Meydanı. Casablanca'da öyle çok görülecek, gezilecek yer yok. İlk gün burada biraz böyle takılacağız. Asıl güzel yerler sonra gelecek. Bunun adı tajin. Üzüm var, erik var. İçinde de et var. Bu gördüğünüz yarım kilo 2 kişi yiyeceğiz şimdi. Et bayağı lokum gibi. Bu üzüm ve erik ete güzel bir tat vermiş. Gurme değilim ama bayağı lezzetli, değişik de bir tadı var. Yemeğimizi yedik. 2 kişi. Bununla gayet güzel doyuyor fazla. Hesap ise yaklaşık 15 euro. O da ne yapar? 60-100 lira falan yani. Fena değil. Yemek üstüne kahve de aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Otobüsümüzdeyiz. Biraz fazla konforlu benim için. Casablanca'daki belki de görülecek en önemli yerdeyiz. 2. Hasan Camii. Bu cami için dünyanın en büyük 2. camisi diyorlar ama doğru mu bilmiyorum. 80.000 kişi aynı anda namaz kılabiliyormuş. Camiden şimdi çıktım. Bu arada caminin arka tarafı deniz. Bence bizdeki camiler daha etkileyici ya. Mimari yönünden çok cezbedici gelmedi. Sadece büyük. Onun haricinde böyle içeride böyle manevi duyguları yaşadığımı söyleyemem. Çok yakın tarihte yapılan bir cami. Öyle hani tarihi bir değeri pek yok. Rabat'taki Kraliyet Sarayı. Burası 1912 yıllarında ilk inşa edilmiş. Daha sonra genişleterek büyütülmüş. Fas kraliyetle yönetiliyor. Krallıkla yönetiliyor. Kralın belli başlı şehirlerde böyle sarayı oluyormuş. O şehirlere gidince ailesiyle beraber bu saraylarda kalırmış. Sarayları çok sevmiyorum. 5. Muhammed'in mezarına geldik. Şimdi içeri gireceğim. Burası yaklaşık 800 yıl önce büyük bir cami olacak diye başlamış ama maalesef bitirilememiş. İnşaat halinde böyle kalmış. Bu karşıdaki de minare olarak düşünülmüş. Sol tarafta ise
5. Muhammed'in mezarı var. 5. Muhammed Fas için, Faslılar için çok önemliymiş. Fas'ın bağımsızlığını kazanmasına sebep olan en önemli kişi diyorlar. 5. Muhammed'in mezarı bura. Şurada bir abimiz Kur'an okuyor ama acaba sürekli okuyor mu bilmiyorum. Şimdi kasaba denilen yere geldik. Böyle ufak ufak dükkanlar var. Biraz burayı gezeceğim. Bu Hazreti Fatma'nın eliymiş. Sabırı simgeliyormuş. Allah. 10 dakika kadar o dar sokaklarda yürüyünce yol denize çıkıyor. Kasba Udaya denilen yeri gezdik. Aslında burası hani ismi kasabadan geliyormuş. Biraz turistik bir yer. Ufak sokakları var. Şimdi çıkıyorum. Sıradaki yer Fes şehri. Oraya doğru yol alacağız. 700 yıllık bir şehirdeyiz şu an. Bir milyondan fazla olan nüfusuyla Fes, Fas'ın 3. büyük şehri. Bunlar da yağ içinde kurutulmuş etmiş. Fez şehrinde Eskişehir'e geldik. Eskişehir'de birçok sokak böyle daracık. İki insan yan yana zor geçiyor. Yes, madam. This way, right. Biraz bizim Mısır çarşısını andırıyor. Ama henüz öyle mücevher falan satan yer görmedim. Sokağın videosunu çekiyorum ama bazen biri karşıdan pat diye çıkıp çekme diyor ya da gelip ille para istiyor. Tabii can sıkıcı oluyor böyle şeyler. Deriden yapılmış birçok şey var ama böyle kaliteli olduklarını söyleyemem.
Eskişehir merkezinde böyle tarihi bir de cami varmış. Karayın Camisi'ndeyiz. 600-700 yıllık bir cami. Fez şehrinin Eskişehir denilen bölgesinde. Farklı ülkelerde birçok camide bulundum ama böyle abdest alma şeklini ilk defa görüyorum. Başka bir abdest alma yeri. Ayrıca bu camiye Müslümanların haricindeki kimseyi almıyorlarmış. Oğlum nasıl bir yere geldik biz ya? Bunlar tabaklanmış deri. Biraz sonra da Fes'in en meşhur yerlerinden biri olan tabakhanelere gideceğiz. Şimdi tabakhaneye doğru gidiyoruz. Buralar, daha doğrusu hani tabakhanenin olduğu yer çok kötü kokuyormuş. Girişte nane vereceklermiş. Bakacağız. Naneleri aldık. Çok kokuyormuş, ben bakayım. Naneyi kullanmadan idare edebilecek miyim? Çok mu abartıyorlar bilmiyorum. Böyle daracık bir yerden geçtik. Yukarı çıktık ama burası tam böyle güzel bir açı değil. Başka yere doğru bakacağız. Daha güzel açılı bir yere geldik. İşte bu meşhur tabakhane denilen yer burası. Deriler burada tabaklanıyor. Tabakhaneye şey mi yetiştiriyorsun diye bir laf var ya, işte o laf buradan çıkıyor. Gerçekten de tabakhanelerde hayvan pisliği kullanılıyor. Deri belli proseslerden geçtikten sonra bir ay bekletilip bu artık renkli sularda boyanıyor. Daha sonra bir ay daha işleniyormuş. Biraz önceki tabakhanelerin olduğu yer bu bölge. Aslında o tabakhaneye sabah ya da öğle saatlerinde gidilse ışık çok daha güzel oluyor. Orada renkli görüntüler çıkıyor. Maalesef benim gittiğimde ışık kötüydü. Yarın tekrar uğramaya çalışacağım, bakalım. Olmadı, başka sefere. Bugün Şavşavan'ı gezeceğim. Buranın en büyük özelliği mavi evleri. Şimdi bu Eskişehir merkezine doğru yol alacağız. Şavşavan tabi böyle mavi boyalı evleriyle meşhur ama burası Eskişehir merkezi. Yani buradaki her ev böyle mavi değil. Sokakları dar. Hani turistler için, yabancılar için bayağı etkileyici. Yerel insanlarla konuşmak buralarda çok zor. Özellikle hani turist olduğunuzu, yabancı olduğunuzu görünce hemen para diyorlar. Para da verirsin ama yabancıya karşı çok sempatik değiller, çok iticiler. O sebeple hiç kimseyle yani konuşmak, muhatap olmak istemiyorsun. Elden geldikçe uzak duruyorsun. Buranın zamanında niye maviye boyandığı pek bilinmiyor. İki tahmin var. Önceden Yahudiler yaşamış burada. Onlar maviye boyamış. Diğer tahminde böcek ya da akrepler gelmesin diye. Doğru mu bilmiyorum. Sokakları gezmeye devam ediyorum. Hapşuran ben değildim. O da ben değildim.
Fas'ta portakal bol ve lezzetli. Portakal suyu alıyorum. Çok yürüdüm, hava sıcak, biraz enerji lazım. Bu gördüğünüz 5 dirhem. Bu da yaklaşık ne yapar? 3 lira. Şükran. Şavşavan'ı gezmeyi bitirdim. Biraz da yoruldum. Hava 32 dereceydi. Burada insanların fotoğrafını çekmek çok zor. Yabancıya karşı bayağı soğuklar. Anlaşmak da zor. Pek güler yüz göremiyorsunuz. İster istemez sizin de biraz enerjiniz düşüyor. Ama fotoğrafik anlamda güzel yer. İmkan varsa gelinir. Marrakeş'teyiz. Tangiya yemeğini söyledik. 4-5 saat bu böyle pişiyormuş. Şimdi tadına bakacağız. Bu 2 kişilik. 2 kişi fazlasıyla doyar bunu. Et limonla pişirilmiş. Böyle mayhoş bir tadı var. Tabii 4-5 saat pişince bayağı lezzetli oluyor. Yemek gayet lezzetli. Hani fiyatını da öğrenmek isteyenler için işte salata, içecek, 2 kişilik bu hani löp löp et yaklaşık 10 euro, 60 lira yapıyor. Kişi başı 30 lira. İyi bence. Hava sıcaklığı bugün 39 derece. Gündüz çok bunaltıyor. Şimdi yavaş yavaş hava kararacak. Çıkıp gezmeye başlayacağım. Gördüğüm kadarıyla zeytin çok meşhur, bolca var. Marrakeş'in kalbi olarak sayılan Cemal Fena meydanındayım. Böylesine bir kargaşa her yerde bulunmaz. Bu meydanda ne ararsan var. Yılan oynatıcıları, pazarlar, yemek yenecek yerler, sokak sanatçıları, ne ararsan. Gündüz normal meydan, gece olunca tüm pazar yerleri kuruluyor. Her akşam böyle. Meydanda hem müzik yapıyorlar, dans ediyorlar. Kimileri başka şeyleri icra ediyor. Aynı zamanda yemek yemek için de bu tip bir sürü yer var. Şimdi Büyük Sahra Çölü'ne gidiyoruz. Gün batımını izleyeceğiz eğer yetişebilirsek. Güzel bir 4x4'le gidiyoruz. Toprak yola doğru gidiyoruz. Toplamda 1 saat yolumuz var galiba. Şimdi jiplerle burada biraz durduk. Karşıda meşhur Sahra Çölü. O tepelere doğru gideceğiz sanırım birazdan. Sahra ya da Büyük Sahra Çölü dünyanın en büyük sıcak çölü arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi bayağı turistle dolu. Şimdi bizde bu biraz
Develeri binip kum tepelerine doğru gideceğiz. Grup halinde yola koyulduk. Bir yarım saat kadar böyle gideceğiz. 10 dakikadır böyle gidiyoruz. Develerin başındaki kişiler Berberi. Bu bölgede Berberi çok var. Şimdi bizi kum tepelerine doğru götürüyorlar. Orada gün batımını izleyeceğiz. Kum tepelerine geldik. Tabii fotoğraf çekmekten video çekmeyi unuttum. Hep diyorum ben önceliği fotoğrafa veriyorum diye. Develeri aşağıya park ettik. Bizim ekip orada oturuyor. Ben biraz yukarı çıktım. Sahra çölü. Yukarı çıkamayanlar da var tabii bazen. Onlar için aşağıya böyle uzun çarşaf salıyorlar. Onu tutup çekiyorlar. Çöl kumlarını öyle plaj kumu gibi zannetmeyin. Adeta bebek pudrası gibidir. En ufak bir esintide böyle uçuşur. Yani çölde bulunduğunuz zaman her tarafınıza kum girer. Çantanız kapalı olsa bile içine yine girer. Alman bir tur grubu da var burada. Eğlencenin dibine vuruyorlar. Tabii bizim gibi başka böyle gruplar da var. Şimdi güneş batımını izlediler. Geri dönüyorlar. Ciao, que estés bien. Ciao amigo. Kolombiyalı da 2 kişi vardı. Biraz onlarla lafladık. Tabii geceleri bu Sahra Çölü'nde kamp da yapılıyor. Hatta şu arkada şurada gördüğünüz siyah şeyler çadırlar. Muhtemelen Berberi çadırları. Çünkü bu deve sahiplerine soruyorum. Genelde Berberi olduklarını söylüyorlar. İsimleri hep aynı. Hasan, İbrahim, Ahmet. Selamünaleyküm deyip ismini sorunca daha bir sıcak davranıyorlar. Ve benim ismim Mehmet deyince direkt Muhammed olarak algılıyorlar. İşler daha da kolay oluyor. Gündüz buradaki sıcaklık 40 dereceydi. Şu an öyle hani abartı bir sıcak yok. Gayet normal bir şekilde yürüyebiliyoruz. Keyifli ama gelinir yani hani Fas'a yolunuz düşerse çöle gelin derim. Ben daha önce Umman'da bedevi bir ailenin çadırında kalmıştım. Özellikle gece çölde kalmak çok etkileyici. Burada öyle bir şey yapacağımı zannetmiyorum çünkü çok zor. Sabah da yol alacağız. Biraz burada takılıp otele doğru gideriz. Şöyle uzaklardan sesler geliyor. Oralarda Arap geceleri yapıyorlar. Erkekler toplanıp şarkı söyleyip davul çalıyor. Beni çok nasıl diyeyim etkilemiyor, ilgilendirmiyor. Onun için öyle gecelere katılmıyorum. Genelde Avrupalı turistler gidiyormuş. Arkada da dönen jipleri görebilirsiniz. Şimdi artık geri dönüş yoluna geçiyoruz. Bir yarım saat böyle deveyle gideceğiz. Sonra da jiple otele geçeceğiz. Deveyle gitmek öyle çok rahatsız değil. Hani kendini serbest bırakırsan, çok sıkmazsan sağın solun akşam ağrımaz. At binmekten pek bir farkı yok bence.
Fas gezimden ben memnun ayrıldım. Hani şöyle ki gezi güzeldi. Fas zaten turist ve yabancı için gerçekten etkileyici bir yer. Ama ülkenin bazı sıkıntıları var. Turiste bakışları, özellikle de turistik yerlerdeki kişilerin turiste bakışı maalesef biraz can sıkıcı. Sizi gördüğünüzde gözlerinde dolar işareti beliriyor diyebilirim. Özellikle de işte Marrakeş'te, Şavşavan'da sokağın fotoğrafını çekiyorsunuz. Pat diye oradan biri çıkıp gelip sizden para isteyebiliyor. Tabii böyle şeyler ister istemez gezi keyfini düşürüyor, azaltıyor ama yine de Fas kesinlikle bence gezginler için, gezmeyi sevenler için gidilip görülecek bir yer. Aklınızda Fas varsa kesinlikle gidin derim. Ama Fas için de hep şunu söylerim. Fas'a bir kere gidersiniz, gezersiniz ama ikinci kez gideyim demezsiniz. Orası öyle bir yer. Sonraki videolarda görüşmek üzere.